Herkese selamlar. Bugün Çinli otomotiv devi BYD'nin Seal sedan modeliyle bir video çekeceğiz. Videoya başlamadan önce BYD Kocaeli Kaya'ya teşekkür ediyorum. Araç nerede mi? Araç burada. Şu an aracın gündüz ledlerini görebiliyorsunuz. Şimdi videoya başlamadan önce arkadaşlar araç gerçekten çok sıkı olmuş. Yani kalite algısı, birazdan hepsini anlatacağım. Kalite algısı çok iyi. Malzeme kalitesi çok iyi. Şimdi mesela ön kaputtan başlayayım ben size. Ön kaputtaki çizgileri umarım görebiliyorsunuzdur. Yani ayrı bir sportiflik katmış. Yani hem aile otomobili hem de spor bir otomobil gibi. Şimdi mesela bu çizgilerden başlayalım. Bak, 2 tane buraya kadar geliyor ve bu arada Seal sedan detay dolu arkadaşlar. Ya şuna bayıldım mesela. Buradan ön tamponu şu çizgiyi devam ettirmişler. Bu bir detay. Şimdi BYD yazısı. Şimdi neden yazıdan bahsediyorum? Şimdi bazı Çinli firmaların araçlarında gerçekten malzeme kalitesi kötü. Ve bunu görsel olarak da aracın yazı karakterinden ve malzeme kalitesinden bile anlayabiliyorsunuz. Kötü duruyor. Ama BYD'de böyle bir şey yok. Malzeme kalitesi gerçekten iyi. Ön far grubuna gelirsek bunlar kısalar, bunlar büyük ihtimalle uzunlar. LED farlar bence çok güzel olmuş. Bunlar gündüz farları. Şimdi araç bir bütün, onu göstereceğim. Yani şu arka tarafta da var. Mesela detay diyorum ya, bak detaya bak. Ve bunlar sert plastik. Yani çok güzel malzemesi. Ön janttan başlayalım. Bak diske bakıyor musunuz? Delikli disk. Neden biliyor musunuz? 530 beygir. Aracın 2185 kilogram ağırlığı var. Delikli olması çok mantıklı olmuş. Mesela bundan bahsediyorum. Bak aynı form burada da vardı. Bak bu malzeme bir saat önce ilk tanıştığımda bu araçla bunu metal zannettim ben. Ama değil. Plastik, sert plastik. Çok iyi. Mesela dediğim gibi BYD Design yazısı burada var. Aynı kalitede. Çok güzel, çok şık durmuş. Bu arada araç piyano bilek dolu arkadaşlar. Piyano bilek. Bak her tarafı piyano bilek. Şu NFC özelliğinde birazdan göstereceğim. Hatta göstereyim. Şöyle 2 tane anahtarlığın yanında bir de kart veriyorlar arkadaşlar. Buradan okutuyorsunuz. Böyle kapı kolları gizlenmiş görüyorsunuz. Şu yazıyı sevmedim. Bak bu yazıyı sevdim. Bunu sevmedim. Göreceli. Şimdi mesela aynı detaylar burada da var. Bu detaylar. Çok şık durmuş. Piyano bilek. C sütunu. Burası cam, burası piyano bilek. Detay. Her açıdan çok güzel duruyor bence. Mesela arka tampondaki bu detay. Bunlar ne demek biliyor musunuz arkadaşlar? Aracın üzerinde uğraşmışlar, çalışmışlar. Bu demek oluyor. Mesela arka difüzör. Şimdi modifiye seven arkadaşlar ne yapıyor? Bunlara sonradan para veriyor ve taktırıyor. Ama Seal'da bunlar geliyor bak. Bundan bahsediyorum. Bak sert plastik. Ve çok güzel duruyor. Hemen gelelim boyutlara arkadaşlar. Araç 4800 mm uzunluğunda, 1875 mm genişliğinde ve yerden yüksekliğinde 1465 mm. Bagaj, şimdi araçta benim 2 tane sevmediğim özellik vardı. Bagajda tabii test aracı olduğu için biraz dağılmış. Bunlara ne yapalım? Şuraya koyalım. Bak burada da ayrı bir yer var. Şimdi arkadaşlar araç 400 litre bagaj hacmine sahip. Şimdi şöyle şu çantayı da açalım. Burada ne varmış? Bu şarj kablosu. Bir kablo daha var. O da şunun içinde büyük ihtimalle. Şimdi ikinci kötü özelliği, yani sevmediğim özelliğine geleceğim. O da burası. Birincisi bagaj. Evet, D segmenti bir araç. 400 litre bagaj hacmi var. Yeterli mi? Yetersiz. Ama araç o kadar güzel ki bence bunu absorbe edecek. Yani bunu görmezden gelebilirsiniz. Aynı şekilde ön kaputun altında da 53 litrelik bir bagaj hacmi var. Onu da göstereceğim kaputu açınca. Bu arkadaşlar ne biliyor musunuz? Cam tavanın perdesi. Ya bu hiç olmamış. Yani olmayan şeyleri de söylemek zorundayım. Üzgünüm. Çünkü neden biliyor musunuz? Ya hadi bunu koymadın. Hadi elektrikli de koymadın. Ya bari manuel kendimiz kapatsaydık. Maalesef böyle bir dezavantajı var. Şimdi burada ayrı bir bölmesi daha var. Burada subwoofer var. DN Audio diyeyim ben size. Okunuşunu bilmiyorum. Burada böyle bir göz var. Subwoofer 8 tane hoparlörü var arkadaşlar. Buradan bagajımızı kapatalım. Arka stop grubuna gelecek olursak mesela içerideki şu plastik parça metal gibi duruyor. Çünkü niye? Malzeme kalitesi iyi, tekrar söylüyorum. Stoplarına da bayıldım ben. Böyle yılan derisi gibi olmuş. Bence çok hoş.
Ortadan birleşiyor zaten. Arka yaşam alanına geçmeden önce araçta 360 kamera var. Arkadaki kamera burada. Aynada diğer kamera ve ön kamerayı da hemen size göstereyim. Burada. Arka yaşam alanına geçiyoruz. Diğer taraftan binelim. Şimdi bu dikişler çok güzel olmuş. Burası yumuşak deri bir malzeme. Deri kalitesi burada biraz daha düşük tabii ki. Burası böyle kadife tarzında. Müzik sisteminin markası yine burada da yazıyor. Burası böyle karbon görünümlü de değil. Değişik çizgili bir malzeme olmuş, sert plastik. Alt kısımlar tabii ki plastik oluyor. Deri kalitesine gelecek olursak baklava dilimlerini görüyorsunuz. Aynı zamanda da hava alabilen bir yapıya sahip. Bunlar ayrıyeten konfor katıyor. 1.83 boyundayım. Koltuk da bana göre ayarlı. Diz mesafesini görüyorsunuz. Harika. Arka orta konsola gelecek olursak 2 tane havalandırma. Şimdi bu kadar kaliteli bir araçta mesela ben burada dijital kontrol edilebilir klima göstergesi isterdim. Belki yeni kasalarında, diğer kasalarına gelir. Burada bir Type-C, bir de USB girişimiz var. Şaft tüneline gelecek olursak hiçbir şey yok. Ortada seyahat edecek olan kişi de rahat bir şekilde seyahat edebiliyor. Şöyle kolçağımıza bir bakalım. Araç daha yeni olduğu için bunlar sökülmemiş. 2 tane bardaklık var. Yine deri kalitesi bence hoş. Arkaya geçiş yok. Cam tavan dediğim gibi perde isterdim. Dijital veya manuel perde isterdim. Sürüşe geçmeden önce size performans verilerini de söyleyeyim ben. Araç 530 beygir gücünde, 670 Nm torka sahip ve sıfırdan 100'e hızlanma değeri de 3.8 saniye. Çok iyi. Çok iyi. All-wheel drive bir sistem var. Yani gerekli olduğu zaman 4 çeker oluyor. Ancak araç 530 beygir olduğu için hep gerekli olacaktır diye düşünüyorum. 4 bağımsız süspansiyonu var bu arada. Aracın batarya özelliklerine gelecek olursak LFP bir bataryaya sahip. 82,5 kWh bir batarya kapasitesi var. DC 150 kW, %10'dan %80'e 37 dakikada. Yine DC 150 kW, %30'dan %80'e 26 dakikada şarj edebiliyorsunuz. Birleşik VLTP değeri 570 kilometre. Şimdi kaputun altına bakalım. Sanırım 2 defa çekiliyordu. Bir daha kontrol ederiz onu. Kaputun altında bahsettiğim 53 litrelik alan bu alan. Buraya rahat bir şekilde spor çantanız veya herhangi ufak bir valiz sığabilir veya ıvır zıvır şeyleri koyabilirsiniz. Çünkü çok ses yapacağını tahmin etmiyorum. Güzel bir malzeme var burada. Merak ettim, bir kere de mi açılıyor? Ona bir bakalım. Neredesin? Neredesin? Hayır. 2 defa. İsterseniz ön kısma geçelim. Aynı malzeme kalitesi de burada da var. Genelde ön malzeme kalitesi iyi olur. Arka tarafa çok uğraşmazlar. Ama Seal Sedan'da görüyorsunuz. Aynı malzeme kalitesi, aynı dikişler, aynı kumaş. Arka tarafta da var. Cam kontrol üniteleri burada. Buradan çocuk kilidini, şu an çocuk kilidinde, şu an değil. Bu da sağ kapı. Güzel konumlandırılmış, kolay, yerleri kolay. Buradan aynaları ayarlayabiliyorsunuz. Kokpite geçelim. Şimdi ön tarafa gelecek olursak, bizi tabii ki büyük bir ekran karşılıyor. Direksiyondaki bu tuştan da yine dikey ve yatay yapabiliyoruz. Bunu diğer modellerden de biliyorsunuzdur. Şimdi dikişler burada da var. Buradan da geliyor. Ambiyans aydınlatmaları görüyor musunuz bilmiyorum ama şu şekilde. Direksiyonu etli ve çok güzel. Aynı şekilde koltukları da güzel kavruyor. Beğendim. Ancak ben bu yuvarlak formdan ziyade altıgen, daha köşeli bir form bence daha güzel olabilirdi böyle bir araca. Bu da bir eleştiri değil ama olmasını isterdim. Buradan mod tuşları var. Radyo, video, ses buradan değiştirebiliyorsunuz. Bu kısımda radyo kontrol üniteleri mevcut. Bu kısımda da cruise kontrol ünitesi mevcut. Buradan kamerayı açabiliyorsunuz. Yine dediğim gibi buradan da dikey ekran, yatay ekran oluyor. Aracın orta konsoluna gelecek olursak. Telefon şarjımız bulunuyor 2 adet. Çok güzel bir vites topuzu var, küçük ve şık.
İşte direksiyonu da böyle köşegen isterdim. Start stop bu tarafta. Şimdi en güzel özellik ne biliyor musunuz? Ses sistemi. Ses sisteminin buradan fiziksel bir tuşla kapatıp açabiliyorsunuz. Harika. Buradan radyoya gelelim. Şöyle güzel bir radyo seçelim. Ne yapalım? Şöyle. Bakalım. Şimdi en yüksekteyken bile patlama yapmıyor. Ben beğendim. Park konumuna buradan getiriyoruz. Klima üniteleri on-off tuşu burada. Bugün de hava öğleden sonra bayağı bir sıcak oldu. Buradan şöyle low'a alabiliriz. Koltuk ısıtmaları görüyorsunuz. Yani şu kısım klima ünitesi. Mod kısmı burada. Modu buradan değiştirdiğim zaman buradan önüme geliyor. Ama buradan göremedim. Araç görüntüsü. Böyle yana basıyorum. Buradaki aynadan görüntü alıyor. Ön tampondaki kameradan ve diğer aynadan. Bu rengi de çok güzel bu arada. Ne koyu ne açık. Harika bir renk olmuş. Bu yeşile bayıldım. 3D yaptığımız zaman da bakın takılma yok. Gördünüz mü? Şu an mesela bu Çinliler inanılmaz detaycı arkadaşlar. Şurayı biraz sileyim. Frenden çekiyorum ayağımı. Yani bu detay işte. Başka bir şey değil. Aynı şekilde selektör attığım zaman bakalım. Bak farları yakıyor. Bu arada büyük ihtimalle dedim ya içeridekiler selektör diyor. Büyük ihtimalle ikisi selektör. Yani 2 ledden de selektör yapıyor. Burada da şeffaf veya aracı böyle getirebiliyorsunuz. Şeffaf da yapabiliyorsunuz. Özellik güzel. Böyle burayı da kurcalamış olduk. Buradan kamera ayarları var. Sürüş modu, sport modu, rahat dedik. Yani buradan sport modunu alınca direksiyon sertleşti. Rahat modda acayip yumuşak oldu. Güzel. Beğendim. Sport modda kalsın. Fren destek modu, sport modu büyük ihtimalle daha sert. Sanırım yumuşadı. Yani şu an biraz zaman geçirmem gerekiyor araçta. Onları sonradan çözeceğiz. Akıllı tork adaptasyon kontrolü. Enerji geri besleme yoğunluğu. Ya bunlar keşke burada olsaydı. Mesela burada çok rahat kullanılıyor bunlar. Rejenerasyon. Şimdi bunu yüksek diyelim, sonra değiştiririz. Kümülatif ortalama elektrik tüketimi 25 kWh. Dediğim gibi 14.9'a kadar düşüyor arkadaşlar. Belki daha da düşürebilirsiniz. Sizin kullanımınıza göre değişiyor. Yavaş yavaş teste geçelim arkadaşlar bence. Ben de çok merak ediyorum gerçekten. Tekrar söylediğim gibi ben de çok merak ediyorum. Bu arada Sercan Bey bize eşlik edecek. Merhabalar. Merhabalar. Hoş Tekrar geldiniz. memnun olduk. Hoş bulduk. Tamam. Orayı açmışken göstermemiştim zaten. Torpidonun iç kısmını görüyorsunuz arkadaşlar. Gayet güzel bir malzeme bizi karşılıyor. Ben beğendim. Bu kolçak hacmi de gayet güzel. Buradaki malzemeyi de görüyorsunuz. Dış tasarımda bahsettiğim gibi arabaya çalışmışlar arkadaşlar. Yavaş yavaş başlayabiliriz. Şimdi dediğim gibi burayı da sıfırladım. Sürüş süresi ortalama hız %40'lık bir bataryamız kaldığını gösteriyor. 185 kilometre. Ancak tekrar dediğim gibi 30.7 kW bölü saat bir ortalaması var. Çünkü niye? Araç test aracı. Dikkatli bir şekilde çıkalım. Pedalların konumlandırması da çok güzel. Gaz tepkimesi de, şimdi bakacağız onlara. Bu arada size bir cihaz tanıtacağım. G-Pace markası. Tamamen yerli, yeni bir marka. Birkaç defa denedim. Gayet güzel, sağlıklı sonuçlar alıyor. Şimdi bunun da videosunu ayrı çekeceğim. Ama Seal sedan videosunda da
Zaten verileri göreceksiniz. Bakalım 0-100 değeri, fabrikasyon 3.8 saniye olan değeri G-Pace nasıl ölçecek? Buna da bakacağız birazdan. Bu arada cihazın uygulaması var ve arayüzü çok basit. İlker Bey'e buradan tekrar teşekkür ediyoruz. Şimdi birazdan düz bir yola çıkacağız. Orada hemen 0-100'de testimize başlayacağız. Bu ses tuşunun burada fiziksel olması çok iyi olmuş. Ama ben klima tuşlarının da fiziksel buraya gelmesini isterdim. Dereceler yine ekran üzerinden yapılıyor. Bu arada yeni bir özellik öğrendim arkadaşlar. Şimdi klima ünitesini mesela böyle 3 parmakla fan ayarı, böyle de derece. İnanılmaz ve çok iyi çalışıyor. Evet. Bayıldım. Bir daha deneyelim. Bırakınca. Evet. Tekrar 1'e aldık. Bıraktık. Bu arada iki tarafta da hızlı şarj özelliği var. Şimdi sport modundayız. Bu arada klimayı kapatalım. Sağlıklı değerler alabilmek için. Auto hold da varmış araçta. Bu da güzel bir özellik. Evet, başlayabiliriz. İnanılmaz. İnanılmaz. Şöyle söyleyeyim, elektrikli araçlarda güçlü arabalar kullandım. Yani elektrikteki tork kuvveti en azından 110 kilometre hızlara kadar neredeyse aynı torku veriyormuş gibi. Ve bu da daha çok içinizin çekildiğini, daha çok G kuvveti yediğinizi gösteriyor. Şimdi buraya değerler geldi mesela G kuvveti birlikte, bunu sizinle paylaşacağım. Ek olarak şu kısma koyacağım. Siz de görürsünüz ne kadar G yediğimizi. All-wheel drive çekiş ya. 4 teker ayrı ayrı güzel tuttu. Ve sanırım traction control devreye bile girmedi. En azından ben hissetmedim. Yolu bayağı güzel tuttu. Şimdi amortisörlere gelecek olursak tam orta sertlikte. Kasisten çok da hızlı geçmedik. Ama orta sertlikte bence 19 inç jantlarla birlikte çok güzel iş yapacak. Evet, sistem direkt devreye giriyor zaten. 4 çekeri mesela burada da hissettik. Direkt arkayı toparladı. Yani hemen devreye giriyor. Şimdi bir ara hızlanmalar deneyelim. Şimdi 100-200 yapamayacağız çünkü aracın top speed 180'de bitiyor. Bu da sebebi CVT şanzımandan dolayı. Mesela direksiyonun sertliği çok ayarında. Gazın tepkimeleri ayrı konfor sağlıyor. Yani her arabanın gaz tepkimesi böyle olmuyor arkadaşlar. Sizi sarsabiliyor. Gaz tepkimeleri çok güzel. Şimdi birazdan bir kalkış daha deneyeceğiz. Şimdi rejenerasyonu değiştirelim. Enerji yönetimine basıyoruz burada. Ya bu menüler kullandıkça kısa bir sürede oturacak artık. Bu kadar karmaşık olduğuna bakmayın. Bunu standarda aldığım zaman biraz daha arabayı bırakıyor, salıyor. Ama yüksek yaptığımız zaman gaza basıp çektim, arabayı tutuyor. Ben bunları tekrar söylüyorum. Burada olmasını isterdim. Ayrı bir rahatlık sağlardı ama buradan kontrol ediyoruz. Dediğim gibi alışmakla alakalı bir şey. Bak deminden beri gazlıyoruz. %2 gitti. Bence çok iyi değerler. Birazdan bir hızlanma daha yapmak istiyorum. Bir daha bir bakalım. Tekrar aynı saniyeyi alacak mıyız? Head-up display net bir şekilde gözüküyor. Bayıldım. Onu da buradan kapatabiliyorsunuz. Bu ADAS sisteminden bayağı bir ayarları var arkadaşlar. Ben levha okumaları kapattım çünkü
çok uyarı sesi yapıyor. Bundan da rahatsız oluyorsunuz izlerken. Ben rahatsız olmuyorum da. Rahatsız olanlar oluyor. Bunları kapattım. Hepsini açıp kapatabiliyorsunuz. Ambiyansları buradan değiştirebiliyorsunuz. Araç genel olarak dop dolu bir araç. Bu arada böyle taksi söylüyorum ama ön koltuklarda ısıtma ve soğutma var. Onları da araç dedik, koltuklara bastık. Koltuk ayarını buradan da yapabiliyorsunuz bu arada. Pozisyon 1, pozisyon 2 hafızalı. Havalandırmalar burada. 2 koltukta. Bunlar ısıtma, bunlar da soğutma. Direksiyonda da ısıtma var bu arada. Arka cam ve aynaların rezistansı var. Buradan açabiliyorsunuz. Yani bu aracı kullandıkça alışacaksınız. Evet, 1.0 100 daha yapalım. Dört çekeri hissediyorsun. Acayip bir şey. Ve tedirgin etmiyor. 4 lastikte yere sıkı sıkı tutunuyor. Ya bu arada amortisörlerini de çok sevdim. Bu direksiyon sertliği. Bak direksiyon şu an taş gibi. Şimdi ADAS'a basıyorsunuz arkadaşlar. Araca basıyorsunuz, sürüş modu. Şimdi direksiyon bakalım. Evet şu an yumuşadı. Peki sport modda mı şu an araç? Sportta. Bunu sport modda, yani buradan sport moda aldığınız zaman bence buradan da sert kullanın. Çünkü hem keyifli hem daha sağlıklı yüksek süratlerde. Bu da böyle bir özellik. Birazdan yol müsait olursa bir de fren testi yapacağız. Şimdi ben biraz daha hızlı girdim. Hiç rahatsız etmiyor. Amortisörlerin yumuşaklığı çok iyi. Hiç rahatsız etmiyor. Mesela yine burada bir ufak gaz vereceğim. Bak arka direkt geliyor. Şurada son bir turumuzu daha atalım. Arabaya doyamıyorum çünkü. Ses izolasyonu, yol sesi, abartmadan söylüyorum, çok iyi. Rahatsız etmiyor ama bunda lastiklerin de farkı olabilir. Çünkü gerçekten iyi bir markayla gelmiş Seal. Continental. Sessiz bir lastik. İyi bir lastik. Bak. Ya çok iyi tutuyor sistem. Ve traction control devreye bile girmiyor. Beğendim. Arkam müsait. Aynadan bakıyorum. Zaten auto hold var. Top speed görebiliriz ama şansımı zorlamak istemiyorum bu yolda. Arkadaşlar buradan bir hızlanma daha yapalım. Çok güzel tırmalıyor yolu. Aşırı keyifli ve hiç tedirgin etmiyor. Şimdi dediğim gibi videonun başında da bahsettim. Detaylı otoban videosunu da çekmek istiyorum. Umarım böyle bir zaman aralığı yakalayabiliriz. Bu kısa bir test olsun. Daha detaylı videosunu, şerit takip asistanını gösterebileceğim daha detaylı bir videosunu umarım çekeceğim. Direkt 150. Direkt 150. Virajlarda da çok güven veriyor. Yani doğru dürüst viraj testi yapamıyoruz tabii de. Bu virajda bile güven veriyor o süratlerde. Direksiyon çünkü sertliği çok iyi. Direkt yapıştırıyorsun. Direkt yapıştırıyor. Direkt koltuktasın. Evet. Şimdi EV6 GT de o gücü hissettiriyordu. Gerçekten 530 beygir olduğunu hissedebiliyorsun. Bu arada kameraları o kadar net ki.
Bunları da ayrı sevdim. HD. Çok iyi. Hadi bir de dikey ekranda 0-100 yapalım. Evet, şu son iki arabadan sonra arkamız müsait, önümüz müsait. Her yerimiz müsait. Güzel. Direkt 140. Şunu da alalım. O da siyah. Burası da siyah. Unutmayalım. Cihazımızı tek tuşla kapatabiliyoruz. Böyle artık klimamızı açabiliriz. Şu özellik harika. 3 parmak özelliği. Bırak. Bırak. Yani hemen de geçmiyor. Seçiyorsun, bırakıyorsun, o zaman devreye giriyor. Koltuk ısıtma ve soğutmaların buradan kısa yolu vardır. Çok iyi. Alttakiler soğutmadır. Çok iyi. Şu an soğutma. Soğutmaya da bir bakalım. Bastığın zaman ondan harekete geçer. Mavi yanar. Şu an devrede. Tamam. Çok iyi. Şu an soğukluk geldi. Bak tutuyor, direkt tutuyor. Sistemi güzel çalışıyor. Bir daha döneceğiz yani. U yapıp bu tarafa gideceğiz. Güvenliğiniz için lütfen kısa fara geçin. Kısa fara geçtik. Şöyle. Arkadaşlar döneldekilere yol veriyoruz. Bilginiz olsun. Dönelin içindeyseniz yol sizin. Böyle ufak bilgiler, ufak detaylar her videoda verebilirim. Siz Seal Sedan'ı nasıl buldunuz? Yorumlara gelebilirsiniz. Bak burası bozuk bir yerdi mesela. Bozuk bir tümsekti. Seni hiçbir şey rahatsız etmiyor. 530 beygir basınca gidiyor. Bence Türkiye şartlarında bu fiyata çok güzel bir araç. Burası mesela. Ya hiç vuruntu yok. Süper. Selamımızı da veririz. Buralar full bozuk zemin. Bilerek de giriyorum bozuk zemine. Tekrar söylüyorum, 20 inç olsaydı belki rahatsız edebilirdi ama 19'da bu amortisörlerle muazzam. Şimdi yavaş yavaş videonun sonuna yaklaştık. Kanala abone olmadıysanız, abone olursanız sevinirim. Tabii ki like atarsanız daha da sevinirim. Yorum yaparsanız bayılırım. Çünkü bunlara ihtiyacım var. Şimdi bir 0-100 de burada yapalım. Evet, yavaş yavaş videonun sonuna geldik. Evet Sercan Bey, tekrar teşekkür ediyorum. Bana eşlik ettin. Ne demek? Arabayı istop ettiğim için kapıyı açıyor. Yoksa 2 defa da açılıyor. Bu da bir detay. Evet, bir videonun daha sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir videoyu. Hepinize şimdiden teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.